Altiplano'da güneş altın bir disk gibi yükseldi. İlk ışıkları ovaları okşar, karla kaplı zirvelere doğru uzanır. Erken şafakta Tiwanaku'nun taş terasları ışığı yakar, her bir blok cilalı jade gibi parlar. Bir an için antik kale canlanır. Avlularında dokuma elbiselerin hışırtısı, bakır süslerin tıngırtısı ve rahiplerin su ile Mısır tanrılarını selamladığı alçak tonlu ilahiler yankılanır. Dağların ince havasında kaybolmuş bu bölge, ufkun sokak geometrisiyle buluşur, taş ve törenlerden oluşan bir metropoldür. 3. yüzyılda An halkları, göğe uzanan basamaklı Akapana piramidinin geniş platformu altında bir araya geldi. Tiwanaku, her bölgenin kutsal sembolüyle birleşen soyların oluşturduğu bir konfederasyondur. Titicaca Gölü'nün bereketli kıyısına yayılmış şehirde hafif bir rüzgar kinoa tarlalarının aromasını ve bakır eritiminin ince metalik kokusunu taşıyordu. Sabahları pazarın dar sokakları canlanır. Alpaka yünü satıcıları bağırır. Lamalar seslenir. Obsidyen bıçak ustaları taşları çarparak ritmik bir ses çıkarır. Akşam olduğunda pututu deniz kabuğu çığlık atar, nöbet değişimini haber verir. Uzaktan gelen Titicaca Gölü'nün uğultusu ay ışığının taşlara düşmesini izler. Araştırmacılar hala bu düzeni inceliyor. Sokaklar güneşin dönüm noktalarıyla hizalanmış, şehrin temellerine güneşin yolu kazınmış. Böylece inşa edenlerin tapındığı göksel düzen ortaya konmuş. Tiwanaku halkı dünyayı taş bir doku gibi okur, her desen atalarına bir dua sayardı. Ana kapıyı açtığınız anda güneş kapısı belirir. Kemerinde asa tutan bir figür ve 13 noktalı bir taş göze çarpar. Soğuk taş zemin titreşen bir hava yayar, sanki taş sunakların alevi hala yanıyormuş gibi. Dar bir açıklıktan süzülen ışık, taşların yüzeyinde uzun gölgeler bırakıyor. Tüy taşlı rahipler ağır adımlarla ilerlerken, ilahiler bazalt duvarlarda yankılanıyor. Sunaktan yükselen koka yaprağı kokusu da havada dolaşıyor. Röş'teki ortadaki figür, göklerden inen yaratıcı tanrı Viracocha olarak tanımlanır. Gözleri, güneş kapısının ötesindeki gökyüzüne bakar. Jaguar, kondor ve yılan motifleri güç, bereket ve yağmur döngüsünü temsil eder. Taşla ruhun bütünleştiği kutsal mekanda, uzaktan gelen ritmik davul sesleri zamanı yavaşça fısıldar gibi akar. Kalasasaya'nın geniş avlusu, öğle güneşiyle ışıldayan kum taşı bloklarla kaplı. Ortasında ise görkemli güneş kapısı yükselir. Kapı, 12 ışınla tarım takvimini simgeleyen bir güneş figürüyle süslenmiştir. Avlu, Mısır koçanları, lamalar ve su dalgalarıyla süslenmiş, duvar resimlerine sarılmış. Renkleri 2000 yıl sonra da hala canlı. Yüzleri beyaz bir ok gibi boyanmış çocuklar, sütunların arasına koşuyor. Kahkahaları taşlarda yankılanıyor. Yaklaşan festival için taze mısır hamuru yoğrulurken, çıkan koku sulama kanallarının nemli toprağıyla karışıyor. Mineral boyalarla kirlenen elleriyle zanaatkarlar, duvarlara yeni motifler çizer. Ekin, ekme ve hasat ritmini nesillere aynı melodi gibi taşırlar. Kalabalığın uğultusu, taşın hareketsizliğine can veren bir ses tınısına dönüşüyor. İlerlediğimizde yol, Akapana'ya yönelir, devasa basamaklı yapı, yarım piramit gibi yükselir ve her katı, özenle oyulmuş taş blokların birbirine sıkıca oturmasıyla oluşur. Bu yapı, taş ustalığının doruk noktası. Ek yerleri öylesine sıkı ki aralarına ot bile giremez. Zirvede ise cilalı obsidyen bıçaklar ve yeşim boncuklarla dolu, alçak duvarlı bir tören alanı uzanır. Rüzgar ince bir ıslık gibi dar açıklıklardan süzülürken, çevredeki teraslarda büyüyen yabani otların hafif kokusunu götürüyor.
Yüksekten bakıldığında göl ve karla kaplı zirveler geniş bir manzara sunar. Beyaz giysili rahipler, yağmurun geri dönüşünü kutlamak için gümüş bir tastan oyulmuş taş leğene su dökerler. Su damlalarının sesi taşlar tarafından yükselir. Yumuşak çan misali teraslarda yankı bulur. İşçiler, dev taş levhaları kaldıraçlarla kaydırırken, gıcırtıları, dayanışmalarının yankısı gibi etrafa yayılıyor. Biraz ileride, yarı yeraltı konumundaki güneş tapınağı daha sessiz, daha içe dönük bir atmosfer sunar. Giriş, alçak gönüllülüğü temsil eden düşük, kemerli bir kapıdır. Ziyaretçileri hafifçe eğmeye zorlar. İçeriye adım attığınızda serin bir hava ve taş sunakta yanıp çıkan hafif bir tütsü aroması hissedilir. Duvarlardaki gömme nişler, cilalı taş heykelleriyle süslenmiş, her biri dağları, gölleri ve rüzgarı simgeleyen doğanın bir yönünü temsil eder. Tavandan gelen tek bir ışın, merkezin sunağını aydınlatıyor, bakır bir disk, üzerindeki silik el izini taşıyarak taş levhanın üstünde duruyor. Sükûneti, yalnızca tören elbiselerinin ince hışırtısı ve gizli bir kanaldan süzülen damlacıkların sesleri bozar. Bu da kutsal mekanda su sisteminin hala işlevli olduğunu hatırlatır. Bu yerin havası, diz çöken nesillerin bereket ve koruma dileklerini her nefeste hissettiriyor. Tapınağı geride bıraktıktan sonra yolculuk, Tiwanaku sakinlerinin günlük yaşamını izleyebileceğimiz konuk bölgesine yönelir. Çamur duvarlı evler, dar sokakların çevresine sıralanmış, kamış örtülü çatıları, yüksek irtifa rüzgarlarında hafifçe sallanıyor. İçeride aileler dokuma minderlerde oturup, kavrulmuş kinoa ve lama eti çorbasını paylaşıyor. Çocuklar kilden figürlerle oynar, minik savaşçılar yontar, kadınlar ise ahşap iğnelerle ip eğirir, tıkırtıları avluda yankılanır. Taş setlerde asılı taze çamaşırların ferah kokusu, teras bahçelerindeki patates ve fasulyenin toprak aromasıyla buluşuyor. Sıyrık kamışlardan örülmüş çarşı tezgahları, renkli kumaşları sergiler, koyu kırmızı, canlı mavi ve toprak tonlarındaki sarılar, hepsi yerel bitkilerin doğal pigmentlerinden hazırlanmıştır. Tacirler bakır takılar, obsidiyen bıçaklar ve dokuma battaniyeler takas eder. Metal ile taşın buluşması sohbetlerde yankılanır. Platon'un üzerinden esen rüzgar, insan sesleri ve hayvan çığlıklarıyla birleşerek günlük yaşamın canlı korosunu oluşturur. Yolculuğun sonunda gizemli Pumapunku'na ulaşıyoruz. Dağınık taş bloklarla örülmüş bu yapı, basit bir açıklamaya izin vermiyor. Her bir dev taş tonlarca ağırlığa sahip ve geometrik hassasiyetle şekillendirilmiş, pürüzsüz yüzeyleri bir yapboz gibi kusursuzca birbirine oturur. Mineralli toprakların yoğun kokusu, yükseklerde süzülen kondorların sesleriyle ince havada buluşur. Araştırmacılar bu dev taşların nasıl taşındığını hala tartışıyor. Pumapunku'nun derin sessizliği, çatlaklardan gelen rüzgarın hışırtısı ve uzak gürün sesiyle bölünür. Bu son sahnede, mühendislik kudretiyle ruhsal derinliğin iç içe geçtiği, taş gibi şekil veren ama akşam sisi gibi sessizce yok olan bir uygarlığın izleri kalıyor. Bugün Tiwanaku kalıntıları, Copacabana kasabasına sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde. Turistler Titicaca Gölü kıyısında vakit geçirirken ayak izleri onlara antiklerin yürüdüğü kumları hatırlatıyor. Akapana'nın ufku hala belirgin, aşınmış katmanları net şekilde görülür, güneş kapısı ise yalnız bir bekçi gibi dimdik ayakta, oyulmuş kabartmalarıyla yüzyıllar öncesinin efsanevi öykülerini anlatmaya devam eder.